Efsane bu ya. Denizler ve okyanuslar tanrısı Poseidon, oğlu Astros'a hükmetmesi için bugünkü Bakırçay'ı vermiş. Ama Astros, nehri yöre halkını eziyet etmek için kullanmış. Selin getirdiği felaketlerin yanında her yıl bir kişi Bakırçay'ın sularında boğulurmuş. Hal böyle olunca bir daha kimse yaklaşmamış bu sulara. İsmini anmamışlar bu nehrin. Kader de bu ya. Kaikos adındaki yiğit delikanlı arkadaşı ile geyik avına çıkmış. Ormanda iz sürüp bir geyiğin peşine düşmüşler. Yayını geren Kaikos okunu geyiğe atınca geyik sıçramış ve ok arkadaşını bulmuş. Kaikos saçını çözmüş ve acıyla ağlamaya başlamış. Ve bu acıyla ırmağın kenarına gidip kendini Bakırçay'ın sularına atmış. Delice akan suların sürüklediği cesedi bir ağacın köklerine takılmış. Günler sonra cesedi bulan köylüler lanet etmişler bu deli nehre. Anısı yaşasın diye de Kaikos'un adını nehre vermişler. Kazık Bağları'na hoş geldiniz. Kazık Bağları. Sağdan mı? Emin miyiz? Sanki. Ben yatarım arabada. Gezi Bağları gibi. Kazık Bağları. Kazık bağlarında dolanıyorum. Devam değil mi? Evet. Şuradan değil. Ya karşıdan bir araba gelse ne olacak? Her yer zeytin ağaçları. Kopuş! 2 tane. Daha var mı? Var. Oo, baksana geldik deltaya. Burası bataklık mı? Evet. Bakın evet. Evet. Ne demek kardeşim? Burasıymış mı antik liman? Öyle gözüküyor. Şöyle şuraya bırakayım. He? Evet.
şimdilerde kimsenin adının dahi duymadığı, Pergamon'u Pergamon yapan liman Elaia. Truva Savaşı bitmiş, bütün gemiler evlerine dönmüş. Ve bu savaşa 50 parça gemiyle Atinalıların başında katılan Kara Kargalı Peteos oğlu Menesteus'un kurduğu söylenir bu kenti. Elaia kenti en parlak günlerini Helenistik dönemde Bergama Krallığı'nın kıyıdaki liman kenti olarak işlev gördüğü zamanlarda yaşamıştır. Pergamon'a olan yakınlığı sebebiyle burası Pergamon Limanı ve askeri üssü olarak da bilinir. Helen dilinde Elaia, zeytinlik anlamına gelir. Bugün bile bölge göz alabildiğine zeytin tarlalarıyla kaplıdır. Bakırçay'ın getirdiği alüvyonlar, depremlerin yıkıcı etkisiyle zamanla çoğunluğu toprak altında kalmış. Elaia zeytin demek ya, hemen yukarıdaki köyde Zeytindağ köyünde yaşamaktadır adeta. Kim bilir neler taşıdı gemiler bu limanda. Zeytinyağı, şarap, seramikler ve bölgenin meşhur balı. Ve en önemli malzemelerden birisi de mermer. Rivayete göre antik çağda Bergama Akropolisine dikilen 12 metre yüksekliğindeki Zeus sunağı ile Trajan tapınağı Çandarlı'dan görülebilirmiş. Özellikle ay ışığının yoğun olduğu gecelerde beyaz mermerlerden yansıyan ayın ışığı bu limana yaklaşan gemilerin yönlerini bulmasına yardım edermiş. Geçmişte buraların denizi ve bu Bakırçay Nehri de tehlikeli bulunurmuş. Rüzgarların dövdüğü bu suların devasa dalgaları eskinin ahşap gemilerinin kaptanlarına korku salarmış. Irmağın şiddeti ise efsanelere konu olmuş. Günümüzde dahi Elaia Limanı ve kentinin bulunduğu noktada bulunan Kazık Bağları Köyü ve Zeytindağ kasabası coğrafi ve ekonomik olarak hala önemli bir konumdadır. Bu önem halk arasında Reşadiye İskelesi olarak bilinen iskele mevkiinde devam etmektedir. Yeni yapılan Çandarlı Limanı bölgenin önemini bir kez daha göstermektedir. Burada bulunan en eski sikke M.Ö. 5. yüzyıla aittir. Ve bu antik kent Elaia'nın limanından kalan tek şey olan bu dalga kıranlara doğru hemen bu buğday tarlasının kıyısından yürüyorum. Diğer taraflar çok tehlikeli. Kuru gözüktüğüne bakmayın. Bazen böyle öyle bir balçık var. Ayağınız girer bir daha çıkamazsınız. Ve orada yürüme sezonu da biraz daha yaz olsa gerek çünkü o zaman kurur. Şu anda yaş olduğu için çok tehlikeli. Montumu da kazağımı da çıkardım. Yaz modunda takılıyorum şu anda. Ara ara böyle taşlar var. Bu dalga kırana giden antik zamandan kalan. Bakın burada bir tane var. Şurada bir tane var, şurada bir tane var. Yani sonuçta kıyı zamanında o taraftaydı. Böyle bir
mendirek mi denir? O mendirek gelirdi böyle ve buradan itibaren böyle dalga kıran şeklinde ileri doğru gidermiş. Burası da aynı şekilde deniz fasulyeleri ve deniz börülceleri çayırlarıyla dolu. Haliye bataklık. Efendim. Ve buradan başlıyor. Şuraya bakın. Buraları böyle bronzdan, bakırdan artık dökme şeylerle bu kayaları birleştiriyorlarmış. Bunların yerleri hala belli. İzleri. Bakın. Burası bir boşluk. Burası boşluk. Artık o bronz, bakır nereye gitti bilmiyorum. Aynı şekilde burada da var. Ve bunları görebilmek şu anda çok heyecanlı. Bakın bağlantı yerleri. Bağlantı yerleri. Her yer bu bağlantı yerleriyle dolu zaten gördüğünüz gibi. Tam şu uç noktaya kadar gideceğim. Orada deniz feneri vari bir şey olsa gerek ki gemiler kıyıya yanaşabilsinler diye oraya kadar gidip geri döneceğim. Zamanında tabii elektrik yoktu, bir şey yoktu. Kaş Patara'da da dünyanın en eski deniz feneri bulundu geçen yıllarda. O da böyle daire biçiminde çıkıyor yukarıya doğru merdivenlerle ve üst kısmında ateş yakıyorlarmış geceleri ki gemiler yönlerini bulabilsinler. Patara'daki o antik limana girişin yolunu bulabilsinler diye. Ya bu dalga kıranda yürümek gerçekten İçimi kıpır kıpır ediyor böyle. Ne gemiler yanaştı buralara. Ne yüklerini boşalttılar. Zeytinyağları, şaraplar, mermerler, efendim bal, neler neler. Belki kimisi buraya bile yanaşamadı. Durgun olduğuna bakmayalım bu denizin. Buralar acayip rüzgarlı normalde. Yapının o büyük temel taşları haricinde hiç bir şey kalmamış. Buradaki ıvır zıvır taşları da böyle küçük. Herhalde birileri buraya koydu. Hani yoksa herhangi bir restorasyon durumu bir şey olmamış. Vay.
En uç noktadayız efendim. Bakın bunlar ana temel taşları. Büyük büyük bunlar duruyor. Ama üstündekiler burada kırılan taşların koyulmasıyla oluşmuş bir yapı gibi. Bakın temel taşı kocaman zaten. Aynı bu yolda olduğu gibi böyle geliyor buraya. Burada da temeli oluşturuyor. Siz olun. Eğer buraya gelirseniz sakın bu çayırların olduğu yerlere girmeyin. Kuru dahi gözükse girmeyin çünkü çok tehlikeli. Yenişakran'dan Bergama'ya giderken hemen Kazıkbağları Köyü'nün ardında böyle birkaç kilometre toprak yoldan gidiyorsunuz. Videoda da göreceğiniz üzere ve bu eşsiz diyara varıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Çandarlı Limanı, Reşadiye İskelesi ve burada da antik dönemden kalma Elahiye Antik Limanı. Bölgenin önemini hepimize gösteriyor. Efendim, Zeytin Diyarı'ndan, Elahiye Antik Limanı'ndan herkese selamlar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.